Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir bebe yünüm var. Kar topunun bebe yünü. Onu kullanarak harika bir model çıkartacağız. Kullanacağım şiş 3 numara. Modelimiz oldukça güzel ve gösterişli bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz, abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi çıkartarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi çıkardım. Bu model için ilmek sayısı 9 ve 9'un katları artı 4 ilmek sayısına ihtiyacımız var. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayıp modelimizi kurabiliriz. Ben şöyle iki model üzerinden anlatacağım. Şöyle hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bir model için. Şu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 da bir model için artı 4 ilmek ekleyeceğim sonuna. 2, 3 ve 4 ilmek son olarak ekledim. Yani toplamda 22 ilmeğe ihtiyacım var. 2 model üzerinden anlatacağım için. Ben lastiksiz başlayacağım arkadaşlar. Siz de istediğiniz lastiğin üzerine yapabilirsiniz bu modeli. Zemin hazırlamak için bir sıra düz örüyorum. Bu modelimize dahil değil. Eğer siz lastik yaptıysanız lastiğin ön yüzünden modeli kurmaya başlayabilirsiniz. Ben zemin hazırlamak için bir sıra düz örüyorum. Örgümüzün ön yüzüne geçince modelimizi kurmaya başlayacağız. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bir sıra ters ördüm, zemin hazırladım. Şimdi modelimizin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz. Bir ilmek doladım. 2 ilmeği bir sola doğru düz örerek kestim. Devamında 5 ilmek düz. 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. Tekrar kesme işlemi yapacağım. Bu defa sağa doğru kesmek için şu 2 ilmeğimin yerlerini değiştirdim ve ikisini bir düz örerek sağa doğru kestim. Bir doladım. Şu şekilde bir ilmek doladım. Tekrar sola doğru 2 ilmeğimi düz ördüm, kestim. 5 ilmek düz ördüm. 4 ve 5 ilmek düz ördüm. Daha sonra sağa doğru keseceğim. 2 ilmeğimin öndekini arkaya, arkadakini de öne aldım. Düz örerek kestim. Bir ilmek doladım. Bir ilmek düz ördüm kenarda. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Yanlarda yarım dilim olacak. Ortada tüm. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arka yüzünde farklı işlemimiz yok. İlmeklerimizi ters olarak örelim. Evet. Sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz.
Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmek düz ördüm. Bir doladım. Sola doğru 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Şimdi ortada 3 ilmeğimiz kaldı. 3 ilmek düz ördüm kesme işleminden sonra. Sağa doğru kesme işlemi yapıyorum. 2 ilmeğimin şöyle çapraz yaptım. Öndekini arkaya, arkadakini öne. Düz örerek sağa doğru kestim. Bir doladım. Bu ortadaki ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım. Sola doğru 2 ilmeğimi kestim. Ortada 3 düz ilmek. Sağa doğru ilmeklerimi yönlerini çevirdim ve sağa doğru 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Bir doladım. 2 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. 3. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. 4. sıra arka yüzünde yine ilmeklerimizi ters olarak örelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldığım bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz modelin. Model şöyle güzel ajurlu ve kaydırmalı bir model. İkinci model kurulumunda kaydıracağız. Kenar ilmeğimi de ördüm. 4 sırayı bu şekilde tamamladım. Şöyle bir görüntümüz var. Yanlarda yarım dilim, ortada tüm olacak. Evet, 5. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm kenar ilmeğinden sonra. Bir doladım, artırma yaptım. 2 ilmeğimi sola doğru düz örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Ortada bir düz ilmeğimiz kaldı. Daha sonra yine bu 2 ilmeğimizi sağa doğru keseceğiz. İlmeklerimin yerlerini değiştiriyorum ve düz örerek sağa doğru kesiyorum. Şöyle bakın, tepede 3 ilmeğimiz kaldı. Bir doladım. Ortadaki dilimimizde bir düz ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Kesme işlemi yaptım sola doğru. Bakın aralarda hep birer tane artırma yaptık. Modelde eksilme ve artma oluyor arkadaşlar, kafanız karışmasın. En son sırada onu tam eski sayısına getiriyoruz. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi sağa doğru keseceğim. Ve 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Bir doladım. Kenardaki yan dilimimizi düz örüyoruz. Kalan ilmeklerimi düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. 5. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. 6. sıra arka yüzünde ilmeklerimizi yine ters olarak örüyoruz. Dediğim gibi arka yüzünde farklı işlemimiz yok. İlmeklerimizin hepsini ters örüyoruz. Evet. Sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğimi de ördüm. 7. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeklerimi düz örüyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Şöyle. Buradaki kestiğim ilmeğe gelince artırma yapmıyoruz bu sırada. Bunu unutmayalım. Artırma yapmadan bu 2 ilmeğimi sola doğru kestim. Şöyle tek ilmeğe düşürdüm. Yanda kalan şu kestiğim ilmeği de düz olarak ördüm. Şöyle tepede 2 ilmeğimiz kaldı. Bakın bu üçgenin tepesinde 2 ilmeğimiz kaldı. Devamındaki ilmekleri yine düz örüyorum.
kestiğimiz ilmeğe gelince artırma yapmadan 2 ilmeğimizi düz örerek sola doğru keselim. Bakın kestiğimiz ilmek belli zaten. Yanındaki ilmeği de düz ördüm. Üçgenin tepesinde şöyle 2 ilmeğimiz kaldı. Devamındaki ilmeklerimizi de düz örelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelin arka yüzünde yine ilmeklerimizi ters örerek devam edelim. Evet, şimdi modelimizi kaydıracağız. Bu ajurlu kısmı şu tepeye denk getireceğiz. Modeli kaydırarak kuracağız tekrar. Hemen başlayalım. Modelin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm kenar ilmeğinden sonra. Daha sonra şu 2 ilmek, bakın tepede kalanın biri, bir de buradan aldım. 2 ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Sağa doğru keseceğim bu 2 ilmeği. Çapraz yaptım ve sağa doğru kestim bu 2 ilmeği örerek, düz örerek. Arada bir kez artırma yaptım. Şimdi sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru kestim. Devamında 5 ilmek düz ördüm. Bakın modeli kaydırmış olduk. Aşağıda birinci sırada yaptığımızı şimdi şuraya kaydırmış olduk. Burada ajurları başlamıştık. Şimdi bu tepeye kurduk. 2 ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. 5 düz ilmekten sonra 2 ilmeğimi kestim sağa doğru. Bir doladım, artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru kestim. Devamında 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şu şekilde ilmeklerimi ayarladım. Modelin arka yüzünde şimdi bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Arka yüzünde farklı işlemimiz yok. İlmeklerimizin hepsini ters örelim. Benim elim alıştığı için bu şekilde örüyorum ters ilmeklerimi. Siz eliniz nasıl alışıksa, nasıl yapıyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Yani benim bu yaptığım gibi yapmanız şart değil. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi modelin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2 ilmek düz ördüm şimdi. Sıradaki 2 ilmeğimi sağa doğru çevireceğim ve kesme işlemi yapıyorum. Bakın bu şekilde 2 ilmeğimi düz örerek sağa doğru kestim. Bir doladım, 1 ilmek düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru düz örerek kestim. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Devamındaki 2 ilmeğimi yine sağa doğru kesiyorum. Ajurlu kısma geldim. Bir doladım. 1 ilmek düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmek sola doğru kestim. 1, 2 ilmek düz ördüm kenarda. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Modeli bakın kaydırmış olduk. Modelin arka yüzündeyim. Arka yüzünde yine yapacağımız işlem, ilmeklerimizi ters örelim. Bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelin ön yüzüne geçtik. Bakın gayet güzel görünüyor. Ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi 1 ilmek düz örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra 1 ilmek düz ördüm. Bu 2 ilmeğimi yine kesiyorum.
düz örerek sağa doğru kestim. Bir doladım. Bir ilmek düz ördüm. Bir doladım. Bir ilmek düz ördüm. Bir doladım. Bir ilmek düz ördüm. Bir daha doladım. Bu sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru kestim. Yani burada bakın kaç kez artırma yaptık? 1, 2, 3, 4 ilmek artırma yaptık. Yani ajur yaptık burada. İlmeğimiz arttı. Bir sonraki sırada tekrar kesme işlemi olacak. Yani kafanız karışmasın. Biraz önce dediğim gibi modelde önce artma oluyor. Daha sonra eksilterek onu eski sayısına getiriyoruz. Son sırada tamamlanıyor yani ilmek sayımız. Kesme işleminden sonra bir ilmek düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimi sağa doğru çevirerek kestim. Bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru kestim, tek ilmeğe düşürdüm. Devamında bir ilmek düz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelin arka yüzündeyiz. Yine ilmeklerimizi ters örüyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Evet, sıra sonuna geldim. Şimdi ajurlu kısmımızı bitirdik. Sıra geldi şu tepeyi kapatmaya. Bakın şöyle. Evet, modelin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu 2 ilmeğimi düz örüyorum. Bakın burada 2 ilmeği düz ördüm. Devamındaki ilmekleri de düz örüyorum. Sadece şu tepede kalan 3 ilmeğe gelince buraya kadar düz ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek düz ördüm. Artırma yapmıyoruz artık. Şu tepedeki 3 ilmeğe geldim. Önce ikisini bir aldım, sola doğru kestim, tek ilmeğe düşürdüm. Yanındaki ilmeğimi de yine düz ördüm. 2 ilmek kaldı bakın tepede. Kalan diğer ilmeklerimi de düz örerek devam ediyorum. Sadece şu üçgenin tepesinde bu şekilde yapacağız. Bu sırada ilk ikisini keseceğiz, diğerini düz öreceğiz. Burada da yine birer ilmek eksiltmiş olduk. İlmek sayımız yine eski haline geldi. Sıra sonuna kadar da ilmeklerimi düz ördüm. Bakın modelimizi tamamladık. Şimdi arka yüzünde yine bir sıra ters örüyorum. Onu da tamamlayayım. Kafanız karışmasın. Model böyle arkadaşlar. Modeli ikinci kez kurarken modeli kaydırdık yani. Ajurlu kısmı diğer kısma kaydırarak modelimizi kurduk. Anlaşılmayan yer olursa videoyu baştan izleyebilirsiniz. İlmek sayısında eksilme ve artmada kafanız karışmasın. Son sırada hepsi tamamlanmış oluyor. Yaptığım şekle dikkat ederseniz aynı şekilde ilmek sayınız çıkacaktır. Evet, son sıramızı da tamamladık. Modelimizi 2 kez kurmuş olduk. Bakın gayet güzel, harika bir model. Bu renge de bence gayet güzel oldu. Yakıştı, şöyle model gösterdi kendini. Bir de daha önce yapmış olduğum bir parçam var. Onu göstereyim size. Bunu beraber yaptık bakın. Bunu beraber yaptık. Bunu da daha önce yapıp hazırladım ben size göstermek için. Modelimiz böyle arkadaşlar. Bakın gayet güzel. Şöyle ajurlu kutucuklar. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Şöyle bir görüntüsü var. Ön yüzden de böyle. Yakadan başlama örgülerinizde de şöyle görüntüsü olur arkadaşlar. Yakadan başlama bebek yeleklerinizde kullanırsanız şöyle bir görüntünüz olacaktır.
Evet, bu modeli istediğiniz örgüde uyarlayabilirsiniz. Her türlü örgüye uyum sağlayacak harika modellerden. Sizler de nelerde kullanacaksınız, onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Şöyle elimde daha net görünüyor. Evet. Beni buraya kadar izlediyseniz, videoyu da beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.